Büyük iyilikler, büyük fedakarlıklar gerektirir. Bu yüzden kahramanlar genelde en dayanıklı olanlardır. Ancak bu iradelerinin asla kırılamayacağı anlamına gelmez. Aksine, beklenmedik bir yerden gelen tek bir darbe, anlık bir duraksama ya da zihne düşen bir düşünce tüm o fedakarlığı tersine çevirebilir. Cennetin en iyi, en erdemli, parlak yıldızını bir anda düşmüş bir meleğe dönüştürebilir. Bu videoda Jujutsu Kaisen evreninde tam da bu durumun sinematik ve felsefi karşılığı olan Geto Suguru'yu ve onun değişimini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gölge, tarih boyunca insanlığın en çok haksızlık ettiği, en çok dışladığı o kadim kavram. Oysa bir bütünlüğe, yani gerçek özümüze ulaşmak için ışık kadar vazgeçilmezdir. Hatta en yüce erdemleri taşıyanların en derin karanlıklara gebe olması evrensel bir yasadır. Carl Jung bu durumu psikolojinin en sarsıcı tespitlerinden biriyle açıklar. Ona göre mutlak iyiliğin sembolü olan İsa bile bütünlüğe ulaşmak için gökyüzünden yeryüzüne inmeli. Hatta yer altına girip kendi gölgesiyle, yani Deccal ile bütünleşmelidir. Çünkü bir ağacın dalları cennete ne kadar uzanmak isterse kökleri de cehenneme o kadar inmek zorundadır. Tarihsel anlatılara baktığımızda da kötülüğün kaynağı doğuştan karanlık olanlar değil, ışığa en yakın duranlardır. Şeytanın bir zamanlar cennetin en erdemli meleği olması tesadüf değildir. Çünkü en korkunç düşüşler her zaman en yüksekten başlar. İşte Jujutsu Kaisen evreninde de bu düşmüş meleğin ve gölgenin vücut bulmuş hali Geto Suguru'dur. Zira Geto da bir zamanlar zayıfları korumaya kendini adamış en idealist, en erdemli kişiydi. Ancak maruz kaldığı gerçeklik ve şahit olduğu trajediler, sarsılmaz sandığı o yolda duraksamasına ve köklü bir şekilde kırılmasına neden oldu. Karakterin bu radikal dönüşümünü çözümleyebilmek için ise önce iki temel dinamiğe, yani ruhunun zıt kutbu olan Gojo Satoru ile ilişkisine ve kendi lanetli ruh tekniğine bakmalıyız. Başlangıçta bu ikiliyi yan yana gördüğümüzde aralarında sadece güçlü bir dostluktan öte keskin bir zıtlık olduğunu fark ederiz. Ancak bu zıtlık bir çatışma değil, aksine madalyonun iki yüzü gibi birbirini tamamlayan kusursuz bir denge halidir. Bu dengenin anlam tarafında duran Geto Suguru, gücünü ahlaki bir temele oturtmuştu. Güçlülerin var olma sebebi zayıfları korumaktır derken aslında gücün sorumluluk tarafını temsil ediyordu. Ona göre sahip olduğu bu kudret ancak bir ideale hizmet ederse meşruydu. Gojo Satoru ise bu denklemin tam tersiydi. O gücün saf, kuralsız ve bencil yüzüydü. Zayıfları korumak mı? Bu çok yorucu diyerek Geto'nun kutsal saydığı erdemleri reddediyor. Gücün getirdiği sorumluluğu değil, kuralsız özgürlüğü kucaklıyordu. Bu ikili yapı sadece karakterlerinde değil, kaderlerine kazınmış isimlerinde de yankılanıyordu. Gojo Satoru, adının taşıdığı o ilahi aydınlanma anlamıyla başını kaldırıp yukarı bakan, erişilmez ve sonsuz bir gökyüzüydü. Geto Suguru ise isminin özündeki seçkinlik kavramıyla ayakları yere basan dünyanın kirini, anlamını ve ağırlığını omuzlayan yeryüzüydü. Biri tanrılaşıp dertlerden sıyrılırken diğeri tüm karanlığı sırtlanıyordu. Bu aslında kadim anlatılardaki evrensel dengenin farklı bir yansımasıydı. Tıpkı Sümer mitolojisinde gücün ve fırtınanın sahibi Enlil'in gökyüzünü alırken, bilgeliğin ve derinliğin sahibi Enki'nin yeryüzünü alarak bir bütün oluşturması gibi. Satoru ve Suguru da o dönemde gök ve yer gibi ayrı ama bir bütünün parçalarıydı. Ve son olarak bu zıtlık karakterlerin lanetli tekniklerinde de karşımıza çıkıyordu. Gojo'nun tekniği steril ve estetikti. O, sınırsızlık sayesinde düşmanla arasına aşılmaz bir mesafe koyuyor. Kelimenin tam anlamıyla kirlenmeden, elini bile sürmeden bir sanat icra eder gibi savaşıyordu. Geto ise tam aksine insanların korku, nefret ve stres gibi tüm negatif duygularını yutmak ve ruhunda özümsemek zorundaydı. Bu bakımdan biri en aydınlık ve temiz güce hükmederken diğeri en karanlık tekniğe mahkumdu. İşte tüm bu yönleriyle biri sorumluluğu, diğeri kuralsızlığı, biri yeri diğeri göğü, biri ışığı, diğeri karanlığı temsil eden, kendilerine biz insanlığın en güçlüsüyüz diyen iki kutbuydu. Ancak Geto'nun trajik değişimini tetikleyen asıl kıvılcım, yaşadığı travmaların yanı sıra bu hassas dengenin geri dönülemez bir şekilde bozulduğunu fark etmesiydi.
İkilinin büyücü katili Toji Fushiguro karşısında uğradığı ağır hezimet ve hemen ardından Gojo'nun ölümü yenip bir tanrı olarak uyanması aralarındaki makası sonsuza dek açtı. Gojo o gün göğe yükselip tek başına en güçlü olurken Geto yeryüzünde o ağır yenilginin ve insanların pisliğinin içinde yapayalnız bırakıldı. İşte bu durum. Bir insanın durup her şeyi en baştan gözden geçirmesi ve değişmesi için en büyük tetikleyicidir. Çünkü bu dengenin bozulması doğrudan Geto'nun kimliğini hedef alan bir saldırıydı. Onun için Gojo ile birlikte en güçlü olmak sadece bir unvan değil, hayatını ve dünyadaki yerini üzerine kurduğu ana temeldi. Bu temel sarsıldığında Geto'nun zayıfları koruma ideali de anlamını yitirmeye başladı. İnsanları korumak adına her gün lanetli tekniğini kullanmak, yani kusmukla silinmiş bez tadındaki lanetleri yutmak zorundaydı. Bu eylem sadece fiziksel bir mide bulantısı değil, insanların en iğrenç, en karanlık ve bastırılmış duygularını kendi içinde biriktirmesi demekti. Buradaki asıl adaletsizlik şuydu: Geto her gün insanların pisliğiyle boğuşup ruhunu kirleterek dibe batarken, yanındaki Gojo gücü sayesinde hiçbir kirliliğe bulaşmadan, düşmanına dokunmasına bile gerek kalmadan bir tanrı gibi yükseliyordu. Geto bilinçli olarak her şey yolunda dese de içten içe bu zıtlık yaptığı fedakarlığı anlamsız kılan devasa bir yüke dönüştü. Bardağı taşıran son nokta ise korumaya çalıştığı insanların nankörlüğü oldu. Halk her saniye Geto'nun yutmak zorunda olduğu o nefret ve korku duygularını üretiyordu. Üstelik cehaletleri yüzünden kendilerini koruyan büyücülere zulmediyorlardı. Dahası hiçbir özel gücü olmayan sıradan birine, yani daha sonra maymun diyeceği birine karşı uğradığı ezici yenilgi, Geto'nun gerçeklik sandığı o hayali tamamen parçaladı. Artık karşısında korunması gereken masumlar yoktu. Aksine güçlüleri köle gibi kullanan, onları ölüme sürükleyen nankör ve cahil bir yığın vardı. Tüm bunlar aslında videonun başında değindiğimiz o büyük bireyselleşme döngüsünün tamamlanması ve tıpkı İsa'nın cennetten yer altına inip kendi karanlığı olan Deccal ile yüzleşmesi gibi Geto'da yüksek ideallerinden vazgeçip o karanlık yer altına inerek kendi içindeki karanlıkla bütünleşti. Bu süreçte bir zamanlar en kutsal gördüğü zayıflar için merhamet, yani İsa duygusu, yerini en tiksindirici nefrete, yani Deccal'e bıraktı. Geto için artık kurtuluş, koruduğu o zayıfların dünyasını yok etmekten geçiyordu. Ancak burada hayati bir ayrımın altını çizmek zorundayız. Jung'a göre bireyselleşme, yer altına inip gölgeyle, yani kendi deccaliyle bütünleşirken içindeki İsa'yı, yani aydınlığı kaybetmemektir. İşte Geto tam olarak bunu başaramadı. Çünkü farkında olmadan merhametli insan maskesini o kadar uzun süre takmıştı ki bu süreçte bastırdığı Deccal, yani karanlık, artık baş edemeyeceği bir noktaya gelmişti. İşte bu Geto gibi en erdemli kişilerin bireyselleşme yolundaki en büyük tuzağıdır. Çünkü en uç erdemli görünümün içerisinde aynı şiddette büyük bir karanlık saklıdır. İnsan ruhu bir terazi gibidir. Bilincin ışığını ne kadar yükseğe, en uç ideallere asarsanız, ruhun derinliklerine düşen gölge de o kadar koyu ve keskin olur. Geto'nun merhameti, toplumsal bir görevden öte kendi benliğini yok sayan bir takıntıya dönüştüğü an, içindeki o bastırılmış karanlık otomatik bir yıkım gücüne dönüştü. Bu durumdaki kişiler kendi ışıklarına o kadar çok odaklanır ki arkasında büyüyen canavarın boyutlarını fark edemez. Ve bu karanlık bir kez zincirlerini kırdığında artık bireyin zayıf iradesiyle yönetebileceği bir güç değil, tüm benliği yutan bir seldir. Tam bu noktada evrensel bir denge yasası olan enantiodromia kavramı devreye çıkar. Jung'un Heraklitos'un felsefesinden ödünç aldığı bu kavram, bir gücün uç noktasına ulaştığında kaçınılmaz olarak kendi zıddına dönüşmesi anlamına gelir. Geto'nun zayıfları koruma ve mutlak merhamet ideali o kadar gerilimli bir uca ulaştı ki gerçekliğin sert duvarına çarptığı an aynı şiddetle tam zıddına savruldu. Sevgi aynı yoğunlukta bir nefrete, koruma arzusu mutlak bir yok etme iştahına evrildi. Bu durum ruhunda İsa ile Deccal arasında bir denge kurulmasını olanaksız kılan yıkıcı bir patlamaya yol açtı. Geto, karanlığıyla yüzleşip onu evcilleştirmek yerine tıpkı daha önce bahsettiğimiz gibi şeytan gibi bir uçtan diğer uca savrularak bizzat o karanlığın esiri oldu. Peki,
Geto'nun gerçek ideali neydi? Öncelikle onu basit, yıkım odaklı kötü karakter tiplemelerinden kesin bir çizgiyle ayırmalıyız. Çoğu kötü karakter saf kaosun veya bencilce bir şiddetin peşinden koşarken Geto'nun tüm arzusu ve ideali mutlak bir düzen kurmaya yöneliktir. O, dünyayı ateşe vermek isteyen birinden ziyade, dünyayı kendi zihnindeki steril ve kusursuz forma sokmaya çalışan radikal bir mimardır. Geto'yu radikalleştiren temel unsur, içinde bulunduğu Jujutsu toplumunun sorunu çözmek yerine sadece geçiştirmeye yönelik olan yapısını kökten reddetmesidir. Mevcut sistem, bataklıktaki sivrisinekleri tek tek avlamaya çalışan beyhude bir çabadır. Geto için bu geçiştirme siyaseti sadece bir strateji hatası değil, ağır bir ahlaki suçtur. Çünkü bu sistemin devam etmesi, lanet enerjisi üretmeyen, yani soruna hiç sebep olmayan büyücülerin en güzel yıllarını o sorunu temizlemek için feda etmesine neden olmaktadır. Geto'nun gözünde genç büyücülerin mavi baharlarında gülememesi, nankör bir insanlık için can vermeleri kabul edilemez bir haksızlıktır. O, sivrisinekleri kovalamayı bırakıp bataklığı kurutmayı, yani lanetlerin kaynağı olan maymunları yok ederek trajediyi kökten bitirmeyi hedefler. Ancak adaleti uygulamaya yönelik bu ideali kendi gücünün yetersizliği ile karşı karşıyadır. Bu yüzden sitemi doğrudan eski dostu Gojo Satoru'ya yöneliktir. Zira Geto'nun ideali için gereken tüm o sınırsız güç Gojo'da mevcuttur. Eğer Gojo isterse bu kanlı ütopyayı tek bir hamleyle gerçekleştirebilir. Ancak o tüm gücünü basit bir statüko bekçiliğine, kokuşmuş bir sistemi ayakta tutan birer öğretmencilik oyununa israf etmektedir. Geto, Shinjuku sokaklarındaki o meşhur hesaplaşmada aslında bu israfın ve varoluşsal uçurumun hesabını şu zehirli soruyla sorar: en güçlü olduğun için mi Gojo Satoru'sun, yoksa Gojo Satoru olduğun için mi en güçlüsün? Bu soru Geto için bir merak değil, bir hükümdür. Eğer Gojo'nun gücü sadece piyangodan çıkmış şanslı bir yetenek değilse, yani bu güç doğrudan Gojo'nun kendi iradesinden ve kimliğinden geliyorsa, o zaman dünyayı değiştirmemek Gojo'nun bilinçli bir tercihidir. Geto'ya göre Gojo, bir tanrı gibi uyanmış olmasına rağmen bu gücü sistemi yıkmak yerine çürümüş düzenin bekçiliğini yapmak için kullanarak kendi potansiyeline ihanet etmiştir. Peki tüm bu felsefi temele rağmen Geto'nun planındaki hata neydi? İlk olarak şunu kabul etmeliyiz: onun planı her yönüyle hesaplanmış mantıksal bir yapı değil. Aksine dizginleyemediği nefretinin sonucu olan ve sadece dışarıdan tutarlı görünen bir öfke eylemiydi. Geto, tüm maymunları öldürme fikrine o kadar saplanmıştı ki, maymunların lanet üretmesinin ötesindeki asıl biyolojik gerçeği, yani büyücülerin de maymun üretebilme ihtimalini göremedi. Bu durum, lanet sorununu sadece maymun dediği insanların sırtına yükleyebileceği bir suç olmaktan çıkarıp, büyücülerin de pay sahibi olduğu kaçınılmaz bir biyolojik gerçekliğe dönüştürüyordu. Milyarlarca insanı katledip bir medeniyet kursa bile büyücülerden tekrar maymun doğacaksa, lanet döngüsü asla bitmeyecekti. Bu sistem, büyücü olmadığı anlaşılan çocukların infaz edilmesine yol açacak. Ebeveynlerin kendi çocuklarının celladı olduğu bir cehennem yaratacaktı. Ayrıca Jujutsu evreninde büyücülerin insanları koruması bir zorunluluk değil, bir seçimdi. Yani ortada yok edilmesi gereken baskıcı bir yapı yoktu. Tüm bu süreç Geto'nun zihnindeki mükemmeliyet illüzyonundan ibaretti. Bu yüzden Geto bir kurtarıcı değil, kendi ailesini katletmiş çarpık zihinli bir mesihten başka bir şey değildi. Son olarak izlediğiniz için teşekkürler. Yaklaşık bir aydır üzerinde çalıştığım bir konuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmanız ve küçük de olsa yorum yapmanız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerle.